Anadolu'nun kadim topraklarında, Mezopotamya'nın bereketli damarlarında filizlenmiş bir yol, Alevilik. Ama bu sadece bir inanç değil, bir yaşam biçimi. Bakın, Ortodoks kurallara sıkışmış bir mezhep değil bu yol. Tam tersine, katı dogmaların ötesinde, insanın içsel yolculuğunu, ruhun tekamülünü merkeze alan gizemli bir kapı. Tarikat mı? Dersin, evet, bir yönüyle öyle. Meşrep mi dersen, o da var. Ama aslında çok daha fazlası. Çünkü Alevilik, görünenin ardındaki görünmeyeni yani batıni anlamı, ezoterik sırları işaret eder. Alevi inancının felsefi temeli, insanı, evreni ve Tanrı'yı ayrı ayrı değil, tek bir bütün olarak görür. Bu, öyle sıradan bir bakış değil. Düşünsene, sen, ben, gökyüzü, yıldızlar, toprak, su ve hatta Tanrı, hepsi tek bir varlığın farklı yüzleri gibi. İşte bu derinliğin anahtarı iki kavramda saklı. Vahdet-i vücut ve enel hak. Vahdet-i vücut bize şunu fısıldar: var olan her şey aslında tek bir varlığın yansımasıdır. Enel hak ise daha da çarpıcı bir iddia. İnsan kendi varlığında Tanrı'yı bulabilir, hatta ben hakkım diyebilir. Eğer evrendeki her şey aynı varlığın yansımasıysa, o zaman biz birbirimizde neyi görüyoruz? Kendi suretimizi mi, yoksa Tanrı'nın gizlenmiş yüzünü mü? Vahdet-i vücut, yani varlığın birliği. Bu anlayış bize şunu söylüyor: evrenin özü Tanrı'dır ve Tanrı'dan başka hakiki bir varlık yoktur. Ama dikkat et, bu yaratılış yoktan var olma değil. Tam tersine, Tanrı'nın kendi varlığından taşması, zuhur etmesi. Yani biz aslında Tanrı'nın farklı yansımalarıyız. Peki ya Hallacı Mansur'un o çarpıcı sözü, "Ben hakkım"? Bu kibirli bir iddia değil. Aksine, insanın özünde taşıdığı ilahi hakikati fark etmesi. Çünkü insan, nefsinden yani bencilliğinden arındığında, içinde saklı olan o kutsal özle birleşir. İşte tam da bu yüzden Alevilikte ibadet anlayışı değişiyor. Burada korku yok, cehennem tehdidi yok. Burada insanın kendi nefsine karşı verdiği mücadele var. Ve belki de en çarpıcı olanı, Alevilikte Kabe, uzaklarda bir taş bina değil, gönlün ta kendisi. Secde edilecek en büyük makam insandır. Eğer Tanrı insanda tecelli ediyorsa, o zaman karşımızdaki insana nasıl bakıyoruz? Gerçekten bir kul olarak mı, yoksa içindeki ilahi sırrı görebilecek kadar derin mi bakıyoruz? Ama dikkat et, bu Hristiyanlıktaki gibi yatay bir teslis değil. Bu üçlü, dikey bir hiyerarşi gibi düşünülür. En tepede hak vardır, mutlak yaratıcı, varlığın kaynağı. Onun ardından Hz. Muhammed gelir, peygamberlik zincirinin son halkası ve en sonunda Hz. Ali, velayetin sahibi, kemaletin zirvesi, insanoğlu için örnek bir model. Ama işin gizemi burada başlıyor. Çünkü Alevi geleneğinde Hz. Ali sadece bir tarihsel kişilik değil, kimi zaman Nur-u Muhammed'in bir açılımı, kimi zaman Tanrı'nın nuru olarak görülür. Bazen de ona yaratıcı kudrete yakın, hatta tanrısal özellikler atfedilir. Yani Hz. Ali, Alevilikte bir insan olmanın ötesine geçer, kozmik, mitolojik bir figüre dönüşür. İşte bu yorum Aleviliği yalnızca Sünni İslam'dan değil, Şii geleneklerden bile teolojik olarak ayıran en büyük farklardan biridir. Hz. Ali'ye yüklenen bu kozmik anlam, Aleviliğin en güçlü farklılık noktası oldu. Ama işte tam da bu farklılık yüzünden tarih boyunca Aleviler hep zorlandı. Çünkü Ortodoks İslam anlayışı içinde bu yorumlar alışılmışın dışı, hatta tehlikeli bulundu. Aleviler, kimi zaman zındık, kimi zaman dinsiz gibi ağır yaftalarla anıldı. Peki bu baskının sonucu ne oldu? Aleviler inançlarını korumak için bir yol buldu. Gizlilik, yani takiye. İnsanların gözleri önünde yaşayamamak, inancını gizli bir dilde, sembollerle, deyişlerle aktarmak zorunda kalmak. Bir yandan tehlikelerden korunmak, bir yandan da hakikat ateşini söndürmeden taşımak. İşte bu yüzden Alevilik sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir gizli dil, bir gizli yolculuk haline geldi. Ama asıl soru şu: bu gizlilik Alevi felsefesinin sırlarını daha da derinleştirmiş olabilir mi? Alevi inancının nihai hedefi insanı kamildir. Yani olgun insan. Peki bu ne demek? İnsanı kamil, ahlaki, manevi ve entelektüel olarak kendi potansiyelinin en üst seviyesine ulaşmış,
kendi içindeki ilahi hakikati keşfetmiş kişidir. Aleviliğin merkezinde insan vardır ve bu felsefe insanı hem kendine hem de dünyaya dair bir rehber olarak görür. Ama dahası var. Alevilik, 72 milleti bir görmek, yani tüm insanlığı din, dil ve ırk fark etmeksizin sevmek üzerine kuruludur. Bu sadece bir öğüt değil, evrensel bir ahlakın, derin bir hümanist anlayışın temelidir. Yani Alevilikte inanç sadece Tanrı'ya değil, aynı zamanda insana duyulan saygı ve sevgiye dayanır. Alevi felsefesi, insan ve evrenin birbiriyle ayrılmaz bir bütün oluşturduğu inancıyla, pratik yaşam alanlarına yansıyan derin bir duyarlılık geliştirmiştir. Alevilik, evreni sınırı olmayan bir birlik olarak görür. Dağların, taşların, ağaçların, nehirlerin ve hatta böceklerin bir ruhu olduğuna inanır. Bu kozmolojik bakış, Alevilerin doğaya karşı derin bir saygı ve koruma bilincine sahip olmasının temelidir. İncinsen'de incitme öğüdü, sadece insanlara değil, tüm canlılara şefkat ve merhamet göstermeyi gerektirir. Aleviliğin bu felsefesi, modern ekolojik bilinçle şaşırtıcı bir şekilde örtüşür. Çünkü Alevilik, en yüce iyinin doğaya uygun yaşamak olduğuna inanır. Sembolik deyişler, yer ana gök baba, Alevilerin doğayla kurduğu kadim ve kutsal bağı anlatır. Anadolu'daki Alevi köylerinde dalı bile yakılmayan kutsal koruluklar bu inancın somut bir göstergesidir. Bu felsefe, bireyleri doğayı korumaya, tahrip etmemeye ve tüm varlıkların kutsallığını tanımaya davet eder. Alevi inancında, Ortodoks İslam'daki cennet ve cehennem korkusu yoktur. Burada ölüm bir kayıp değil, bir dönüşümdür. Ölüm yoktur, hakka yürümek vardır derler. Ruh, bedenden ayrılır ve mutlak kaynağı olan Tanrı'ya döner. Bu dönüşüm, devriye adı verilen bir döngüyle de bağlantılıdır. Ruh, dünyadaki tekamülünü tamamlamak için bedenden bedene geçer. Her yaşam, ruhun yolculuğunda bir adım, bir fırsattır. Devriye inancı, Alevi yaşam felsefesine derin bir etik boyut katar. İnsan, davranışlarının ruhsal tekamülünü etkilediğini bilir. Özellikle kul hakkı gibi ihlallerin geri dönüşü vardır. Bu yüzden Alevilikte arınma, dışsal korkularla değil, içsel motivasyonla olur. Amaç, manevi olgunlaşma, yani insanı kamil olmaktır. Ve her devriye, ruhun daha yüksek bir varlık seviyesine ulaşma çabasıyla şekillenir. Alevi inancında bireysel ve toplumsal arınma, Hacı Bektaş Veli'nin Makalat adlı eserinde sistemleştirilen 4 kapı 40 makam öğretiyle yol bulur. Bu öğreti, insanı ham halden olgunluğa, yani insanı kamil seviyesine ulaştıran bir içsel yolculuk ve ahlaki tekamül sürecidir. Her kapı 10 makamdan oluşur ve insan ruhunun yeryüzündeki 4 temel elementle hava, ateş, su, toprak olan ilişkisini simgeler. Şeriat kapısı, ahlaki ve toplumsal kuralların kapısı. İlk kapı, insanın dışsal ahlaki ve toplumsal kurallarla tanıştığı aşamadır. Buradaki şeriat, Ortodoks İslam'daki hukuki şeriattan farklıdır. Alevilikte şeriat, bireyin kendi öz benliğini kötülükten arındırma çabasıyla başlar. Bu kapının makamları, iman etmek, ilim öğrenmek, ibadet etmek, haramdan uzak durmak gibi temel ahlak kurallarını içerir. Buradan geçenler ise abid olarak adlandırılır. Bu kapı, bireyin kendi isteği ve iradesiyle bir mürşidin rehberliğinde yola çıktığı aşamadır. Kişi burada nefsini temizleme ve kötülüklerden arınma yolculuğuna başlar. Musahip edinme, yani yol kardeşliği gibi ritüeller bu kapıda gerçekleşir. Sembolü ateş, buradan geçenler ise zahitler olarak anılır. Marifet kapısı. Bu aşamada birey, duyu ve ilimde en yüce düzeye ulaşır ve özünü bilerek tanrısal sırları keşfeder. Burada kazanılan erdemler, edepli olmak, kin ve garezden uzak durmak, hoşgörülü olmak. Sembolü su, buradan geçenler ise arifler olarak adlandırılır. Hakikat kapısı, tanrısal varlığa ulaşma ve birlik. Yolculuğun son durağı burasıdır. Birey hakka ulaşır ve tanrısal varlıkta erir. Bu makamda kişi tüm yaratılanları sever, tüm insanları bir görür ve gerçekliği gizlememe bilincine erişir. Sembolü ise toprak, buradan geçenler hakikat erbabı olarak anılır. Alevi inancının derin felsefesi, gündelik yaşam ve toplumsal yapıyı şekillendiren ritüeller ve sembollerle somutlaşır.
Cem, Aleviliğin temel ibadetidir. Kelime anlamı olarak bir araya gelmek demektir. Ama cem sadece bir ibadet değil, bir okul, bir sınav ve bir halk mahkemesi işlevi görür. Aleviler, cemi Hz. Muhammed ve Hz. Ali'nin katıldığı Kırklar Meclisi'nin yeryüzündeki yansıması olarak kabul ederler. Cem başlamadan önce cemaatte küs veya sorunlu kimse olup olmadığı sorulur ve varsa barıştırılır. Bu, cemin ancak toplumsal huzur ve barış sağlandıktan sonra yapılabileceğini gösterir. Cem, bireysel bir ibadetin ötesinde, kolektif ahlaki değerleri pekiştiren güçlü bir toplumsal mekanizmadır. Aynı zamanda bir komün oluşturarak dışsal baskılara karşı topluluğun varlığını sürdürmesine olanak tanır. Semah, aşkın ve evrenin ritmi semah, Alevi inancının en önemli ritüellerinden biridir. Basit bir dans değildir. Hak ile hak olmak ve ilahi aşkı ifade etmek için yapılır. Saz eşliğinde icra edilen semah, evrenin, gezegenlerin dönüşünü, doğadaki canlıların hareketlerini ve bir turnanın uçuşunu sembolize eder. Semahtaki hareketlerin derin sembolik anlamları vardır. Avuçların yere ve göğe dönmesi, yer ile gök, yani Tanrı ile insan arasındaki bağ gözlerin avuç içine bakması, insanda Tanrı'yı görmek, kalbe götürülen eller, Alevi yoluna duyulan içten bağlılık semah, Alevi felsefesinin soyut kavramları olan vahdet-i vücut ve fenafillahın somut bir ifadesidir. Musahiplik, yol kardeşliği. Musahiplik, Alevi toplumunun en temel sosyal kurumlarından biridir. Bir tür ahiret kardeşliği, yani yol kardeşliği olarak tanımlanır ve bireyler arasında ömür boyu süren bir yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım bağı kurar. Musahipler, zor zamanlarda birbirine destek olur. Maddi ve manevi yükleri paylaşırlar. Bu kurum, Alevi toplumunun dışsal baskılara karşı iç dayanışmasını ve sosyal güvenliğini sağlayan temel direklerden biri olmuştur. Alevilik, İmam Cafer-i Sadık'ın içtihatlarına ve 12 imam inancına bağlı olarak Şiilik ile ortak paydalara sahiptir. Ama mistik ve tasavvufi yönüyle ondan ayrılır. Alevilik, İslam'ın zahiri, dışsal kurallarından çok, batıni, içsel anlamını esas alır. Bu, Aleviliği Sünnilikten ayıran en temel farktır. Alevilik korkuya değil, sevgi ve aşk ile hakka yürümeyi esas alır. Alevi öğretisine yön veren şahsiyetler, Alevi felsefesinin şekillenmesinde birçok düşünür ve ozan rol oynamıştır. Hacı Bektaş Veli, Anadolu Aleviliğinin ana kaynağıdır. 4 kapı 40 makam öğretisini sistemleştirerek felsefenin yapı taşlarını oluşturmuştur. Yunus Emre ve Hallacı Mansur, vahdet-i vücut ve enel hak gibi kavramları yaygınlaştıran hak aşıkları olarak anılır. Kadın ve erkek, felsefi temel olan can anlayışına göre eşittir. Cinsiyet farkı gözetilmez, ritüellerde birlikte yer alırlar. Hacı Bektaş Veli'nin bu anlayışı toplumsal normlara da yansımıştır. Cem törenlerinde kadın ve erkek birlikte ibadet eder. Musahiplikte kadının yeri önemlidir. Erkeğin kadını istediği zaman boşayamaması gibi kurallar toplumsal eşitliği pekiştirir bu. Aleviliğin çağdaş dünyada geçerliliğini koruyan, ilerici ve eşitlikçi bir ahlak sistemi inşa ettiğini gösterir. Alevilik, dışarıdan karmaşık görünse de içsel bir tutarlılığa ve bütünlüğe sahip derin bir felsefedir. Katı doğmalara değil, insanın ahlaki tekamülüne, Tanrı'yı korkuyla değil, sevgiyle bulmaya tüm varlıklarla bir olma bilincine dayanır. Vahdet-i vücut ve enel hak, ibadeti mekansal sınırlardan arındırır. Kabe artık gönülde aranır. 4 kapı 40 makam, bu manevi yolculuğun aşamalarını sistematik bir şekilde haritalandırır. Cem ve semah, bu soyut felsefenin somut ifadeleri olarak hem bireysel arınmayı hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirir. Aleviliğin hümanizm, ekolojik duyarlılık ve kadın-erkek eşitliği gibi evrensel değerleri, yüzyıllar öncesinden yaşam felsefesinin merkezine yerleştirmiş olması, bu inancın sadece tarihi bir miras değil, günümüz dünyası için bir ahlaki kılavuz olabileceğini gösterir. Keşfetmesi için açılmış bir kapı mı? Alevilik, tarih boyunca gizlenmiş, saklanmış bir sır olarak kalmış olabilir mi? Yoksa bizler, yüzeyde gördüğümüz semboller ve ritüellerin ardında evrensel bir hakikati keşfetmeye hazır mıyız? Her adımda, her değişte, her semahta bizden bir parça saklı. Ve belki de Aleviliğin bize fısıldadığı en büyük sır şu: İnsan,
kendi içinde Tanrı'yı, evreni ve yaşamın anlamını bulabilir. Ama bunu yaparken yalnızca bireysel değil, toplumsal bir bilinçle doğaya, diğer canlılara, kardeşlerimize ve kendimize karşı sorumlu bir duruş geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi sizlere soruyorum, kendi iç yolculuğunuzda neyi görüyor, hangi sırları arıyorsunuz? Vahdet-i vücutun derinliğine, Enel Hak'ın çarpıcı iddiasına ne kadar yaklaşabiliyorsunuz? Bu sorular belki yanıtlanmaz ama onları sormak bile bir başlangıçtır. Evet, bugün burada Aleviliğin gizemli, mistik ve sorgulayıcı yolunu keşfettik. Bir sonraki adım ise kendi yolculuğunuzu başlatmak. Her değiş, her semah, her kapı sizi insanı kamil olmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni mistik yolculuklarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Evrenin ve Tanrı'nın sırrı bazen en yakında, kendi içinizde saklıdır.